Herkese yeni ülkeden Sırbistan'dan selamlar arkadaşlar. Ben Fuat Diri, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Balkanların kalbi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı gezeceğiz. Tarihiyle, kültürüyle ve eğlenceli sokaklarıyla gezilmedik yer bırakmayacağız. Beyler, bayanlar, kahveniz ve çayınız, kahvaltınız, yemeğiniz hazırsa video başlasın. Burası Sırbistan'ın başkenti Belgrad. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin yaşadığı bu şehir Balkanların en eski yerleşim yerlerinden biri. Tarihi 7000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği stratejik konumuyla Belgrad, tarih boyunca Roma'dan Osmanlı'ya, Avusturya Macaristan'dan Yugoslavya'ya kadar birçok uygarlığın merkezinde yer aldı. Bugün Belgrad hem tarihi dokusu hem de gece hayatı kültürü ve misafirperver insanlarıyla Balkanların kalbi sayılıyor. Sırbistan ise yaklaşık 7 milyon nüfusu, zengin mutfağı, köklü tarihi ve Avrupa'nın doğu ile batısı arasında köprü olan konumuyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor. Haydi gelin birlikte şehri keşfedelim. Şu anda kale meydanındayım arkadaşlar. Belgrad Kalesi'ndeyim. Yani buraya kale meydanı diyebiliriz kısacası. Türkçe kelimeler çok karışmış Sırpçada. G yani meydan. Meydan değil de meydan yazılmış. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktaya bakıyor kale. Bu yüzden tarihi boyunca çok önemli bir kale haline gelmiş. Gördüğünüz üzere Sava Nehri buradan geliyor şöyle. Tuna ile birleşiyor. Tuna da yukarıdan akıyor. Tuna ile burada birleşip buradan Karadeniz'e kadar gidiyor nehir. Şuradaki gördüğünüz büyük ada Büyük Savaş Adası olarak geçiyor. Çok savaş görmüş bir ada, dediğim gibi Tuna ve Sava nehrinin birleştiği nokta olduğundan dolayı burada çok savaş olmuş. Bu yüzden tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olmuş bu kale, bulunduğumuz kale. Kale Roma döneminde milattan sonra 2. yüzyılda askeri garnizon olarak kurulmuş burası. Romalılar, Bizanslılar, Osmanlılar, Avusturyalılar yüzyıllar boyunca herkes bu kaleyi ele geçirmek istemiş. 15. yüzyıldan itibaren Osmanlılar kaleyi önemli bir sınır garnizonu haline getirmiş burayı. Hemen önümde gördüğünüz Tuna ve Sava birleşiyor dediğim gibi. Tuna Nehri Almanya'dan doğup 10 ülkeyi geçerek Karadeniz'e kadar gidiyor. Sava Nehri ise Balkanlardan geliyor ve burada Tuna ile kavuşuyor. Bu iki nehir yüzünden Belgrad tarihi boyunca hem ticaretin merkezi olmuş hem de sürekli savaşların ortasında kalmış. Düşünsenize, buradan gemilerle savaş gemileri buradan geliyor. Buradan da savaş gemileri geliyor. Burada savaş oluyor. Büyük bir ihtimalle muhtemelen karşımızdaki büyük ada da o yüzden o adanın adı Büyük Savaş Adası olarak koymuşlar. Adı savaşlardan dolayı geliyor. Manzara çok güzel. İki nehre de bakıyor kale. Şimdi Belgrad'a ben nasıl geldim? Bosna'dan geldim arkadaşlar. Bir önceki videoyu izleyenler bilirler. Bosna'dan buraya geldim. Gece otobüsüyle geldim. Yani dün sabaha karşı saat 4'te 5'te geldim, vardım buraya otogara. Bir önceki gün gecesinde yola çıkmıştım. Ben dün dinlenerek geçirdim günümü ve yağmur olduğundan dolayı şiddetli bir yağmur yağdı dün. Hiçbir şey yapamadım. Video da çekemedim. İçerik üretemedim. Bugün de yağmur vardı sabah ama şu anda dindi. Her an yağmur yağabilir. Bosna'dan Belgrad'a gelirken normal böyle polis kontrolünden geçiyormuşsunuz gibi pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Öncelikle Bosna'dan çıkarken kulübe var. Orada pasaportunuzu veriyorsunuz. Araçtan inip pasaport kontrolü yapılıyor. Pasaportunuza damgayı çıkışı vuruyor, çıkıyorsunuz. İleride otobüsü bekliyorsunuz. Otobüs gelip sizi alıp 30-40 metre ilerideki Sırbistan'ın polis kontrolüne götürüyor. Orada araçtan hiç inmedik. Polis geldi, pasaportları kontrol edip hepsini topladı. Araçta birkaç tane Türk daha vardı. Birinden çok şüphelendi. Diğer arkadaşa sordu, işte bu İngilizce bilmediği için bu niye gelmiş, nereye gidecek vesaire sorular sordu. O da işte airport falan, havalimanına gidecek, oradan Türkiye'ye dönecek vesaire bir şeyler söyledi. Geldi bana, işte İngilizce biliyor musun? Biliyorum dedi. Sordu işte niçin geldim. Ben de anlattım, işte rezervasyonum var, gezginim diye. Pasaportunun damgalarını görünce zaten hiç çok fazla beklemedi. Çok damga var. Gezgin olduğum oradan belli oluyor. Geçti gitti geldi, çocuğu indirdiler, arkadaşı. Artık ne şüphesiyle aldılarsa onu indirdiler. Geri Bosna'ya gönderdiler. Yani gecenin saat 2.30-3'ü inanılmaz buz gibi havada
araçtan indi. O da ceketi falan da yok, mont falan yoktu üstünde. Belki çantasında vardı, bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle iltica mı edecekti, buradan Avrupa'ya mı gidecekti bilmiyorum. Yürüyerek karanlığa doğru Bosna'ya girişine doğru gitti. Oradan Bosna'ya gidip oradan gidecekmiş. Almadılar ülkeye. Böyle bir şey ilk defa gördüm. Biz yola devam ettik. Bizi gönderdiler. Otobüs yola devam etti. Saat 3.30-4 gibi. Otogara vardık. Otogarda hemen içeride oturdum. Çünkü çok soğuktu. İçeride oturdum. Sabahın olmasını bekledim. Saat 7-8 gibi yürüyerek yaklaşık 3,5-4 kilometre yürüdüm. Hostele kadar gittim yürüyerek. Türk vatandaşları için 90 güne kadar vizesiz bir ülke. Pasaportunuzun olması yeterli. Buraya direkt uçuşlar var. Uçuşlar 3,5, 4, 2,5 bin liradan başlıyor. Yakalarsanız 2,5'a bile uçak bulabilirsiniz İstanbul'dan. Şöyle her kalede olduğu gibi insanlar gelip burada vakit geçiriyorlar ve kalenin içerisinde birçok aktivite varmış. Okçuluk aktivite. Hatta şurada bir şey var, tahta var. Ok atıyorlar tahtaya. Aşağıda dinozor parkı var. Çocuklar için yapılmış. Veya yetişkinler de girebiliyor. Hediyelik eşya satan dükkanlar var hemen şunun altında. Parkın, yani kalenin şöyle haritasını göstereyim sizlere. Bakın biz az önce neredeydik? Şöyle bakayım ben. Biz buralardaydık aynen. Biz şuradaydık. Aynen buradaydık. Heykelin buradaydık. Biz buradan böyle geldik. Şu anda buralardayız. Aynen. Buradan içeri girip diğer tarafa çıkıyorsunuz. Dinozor Parkı. Bakın Sava Nehri buraya geliyor. Tuna ile birleşip sonra böyle akıp gidiyor. Karadeniz'e akıyor nehir. Burada da hemen köprüden geçerken sağda ve solda savaş teçhizatları var. Bunlar maket mi değil mi bilmiyorum. Şöyle geçerken görmüştüm. Rota çizdim, küçük ufak bir rota çizdim. Belgrad'ı sizlere göstermeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğü kadar. Bugün Belgrad'ı geziyoruz. Şöyle savaş teçhizatları, yani bunlar savaştan kalan teçhizat mı yoksa maket olarak mı koymuşlar bilmiyorum. Böyle teçhizatlar var, uçak savarlar, tanklar vesaire. Burada magnetler var. Magnet 3,5 Euro'dan başlıyor. 3 Euro, 3,5 Euro. 2 Euro'dan var magnet. En ucuzu 2 Euro'dan başlıyor. Burada da 600. Bu 6 Euro arkadaşlar. Şu gördüğünüz böyle cevizden yapılmış. Şöyle göstereyim. Cevizden yapmışlar. İçi de mi ceviz bilmiyorum. Belgrad. Şu katedral arkadaşlar. Büyük katedral. Şehrin simgesi katedral. Oraya gitmeye çalışacağız. Çok uzak, yani 4-5 kilometre, aynen 5 kilometre benden uzak, yürüyerek gitmeye çalışacağım. Şöyle kaleden çıkarken şu ünlü yola çıkıyorsunuz. Ünlü cadde sadece yayaların yürüdüğü bir cadde. Araba falan bu düz gittiğinizde oraya araçlar girmiyormuş. Burada da hediyelik eşya satıyorlar. Küçük küçük dükkanlar var. Şunu göstermek istedim size. Dikkatimi çekti. Şöyle liderlerin fotoğrafları var çoraplarda. Bunlar çorap. Şu şekilde liderlerin fotoğraflarını yapmışlar. Oyuncuların var. Messi var. Doncic var. Basketbol oyuncusu. Harry Potter'ın fotoğrafı var. Böyle Trump'ın var. Putin'in var. Böyle fotoğraflar, çoraplar satıyorlar abiler burada. Bu şekilde. How much one this? 3 euroymuş bir tanesi. Böyle. Şöyle anahtarlıklar var. Magnetler var böyle. Bakın önümdeki gördüğünüz binalar arkadaşlar 19. yüzyıldan kalan binalar. Şurada kupa heykelleri var, görüyor musunuz yukarıda? Bu cadde çok ünlü bir caddeymiş. Bu caddenin adı Knez Mihailova Caddesi'ymiş. Ünlü bir cadde dediğim gibi. 19. yüzyıldan kalma binalarla dolu ve sadece tamamen yayalara açık bir yer. Bu böyle yürüdüğünüzde Cumhuriyet Meydanı'na çıkıyorsunuz. Tersten yürüdüğünüzde kaleye çıkıyorsunuz bu şekilde. Ben diğer taraftan geldim. Buradan gelmemiştim. Yağmur yağıyor şu anda. Umarım şiddetini artırmaz ya. Şimdi kahvaltı zamanı arkadaşlar. Ben bir börekçiye geldim. Peynirli bir börek istedim. Şöyle göstereyim. Buranın meşhur böreği böyle peynirli. Bir de şöyle ıspanaklı var. İçi ıspanak ile peynirle dolu. Toplamda 3,5 euro tuttu. Şöyle yumuşacık. Hazır buradayken sizlere buranın para birimini de göstereyim. Buranın para birimi Sırbistan'ın Sırp dinarı olarak geçiyor. Dinar olarak geçiyor. Şöyle binlik var elimde. Bu yaklaşık 9 euro. Yani 8,79 euroya yakın. 430 lira, 440 lira
var elimde. Yüzlük var böyle. 1 euro 115 dinara tekabül ediyor. Şöyle yaptığımızda 10 euro, 10 dinar, Sırp dinarı. Bu şöyle 1 euro diyelim. Mihailova Caddesi'ndeyim hala. Kahvaltıyı burada yaptım. Şöyle karşısında bir çeşme gördüm böyle. Şehrin neredeyse her yerinde böyle çeşmeler var. Bu çeşmelerden su içebiliyorsunuz. Suyu temiz diye biliyorum. Şöyle su içelim buradan. Sıcakmış ama suyu. Bu kadar soğuk havada su ılık. Gerçekten ılık. Soğuk değil. Şu anda Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Ulusal Tiyatro'nun ve Ulusal Müze'nin ortasında bir tane atlı heykel var. Bu atlı heykel atın üstünde bir prens arkadaşlar. Caddeden anladığımız üzere Mihailo'nun at üzerinde heykeli var böyle. Sırp prensi bu Mihailo. Yerli halk Belgradlılar genelde heykelin altında buluşalım derler. Buraya gelip burada buluşuyorlarmış. En bilindik, en ünlü yerlerden birisi bu meydan. Bu meydan sadece arkadaşlar tarihiyle değil, aynı zamanda protestolara, kutlamalara ve konserlere ev sahipliği yapmasıyla da bilinen bir yer. Belgrad'ın en hareketli noktası burası. Burada büyük bir ihtimalle dün ben geldiğimde protesto vardı, bilmiyorum. İnsanlar toplanmıştı, çok kalabalıktı. Turistler değildi, yani turist kalabalığı değildi bu. Protestoydu sanırım. Hani öyle gördüm. Polisler, ufak birkaç tane polis vardı. İnsanların ellerinde bayraklar duruyorlardı burada. Çok bekledim bir şey olacak mı diye, bir şey olmadı. Allah arkadaşlar, yağmur şiddetini artırdı. Kendimi pazara attım. Bir pazara geldim. Zeleni Venak pazarı. Yerel halkın elbise, ayakkabı, meyve sebze aldığı, esnafların çalıştığı bir yer. Bakalım bu pazarda neler var. Belgrad'ın en eski pazarlarından biriymiş burası. Bakın domatesin kilosu 50 cent. Sizlere bu videoda günlük yaşamı da göstermek için hem de buraya geldim. Hem de böyle pazarları çok seviyorum ben. Gittiğim şehirlerde, ülkelerde pazarları merak ediyorum, fiyatları merak ediyorum. Esnafların davranışlarını, ne bileyim insanların tepkilerini merak ettiğim için özellikle pazarlara gidiyorum. Benim kanalımda çeşitliliğe yer vermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince yer vermeye çalışıyorum. Eksik olan sanırım dağ, deniz, kum, güneş vesaire sanırım, yani eksik gördüğüm o. Ona da yer vermeye çalışacağım inşallah. Ya ben çok böyle kaotik şehirleri, kaotik ülkeleri çok seviyorum ya. Böyle yerler beni kesmiyor, hani beni tatmin etmiyor ama böyle yerleri de görmek gerekiyor. Avrupa'yı, binalar, sakin, kaotik olmayan ülkeleri de görmek lazım. Bak, hem domates sosu yapmış böyle, salçası, kışlık için hazırlamış, satıyor. Üzümün kilosu 2 euro diyelim. Normalde 2 euro olması için 230 olması gerekiyor ama 2 euro diyebiliriz. Yeterince açıklayıcı olmuştur herhalde. Ben biraz üstüne basa basa açıklamaya çalışıyorum. Bazı cümleleri tekrar ediyorum. Tam bunu sizlere geçirmeye çalışıyorum. Eksik anlatmama adına bazen cümleleri tekrarlayabiliyorum. Bakın elmalar 1 euro diyelim kilosu. 40 lira, yani Türk lirasıyla ortalama 40 lira kilosu. Böyle. Pazarın içinde şöyle börek yapan bir dükkana geldim. Küçük bir dükkan. Burada böyle börekler falan var. Küçük pastalar da var. Benim bu dikkatimi çekti. Üstündekiler şey olabilir ya. Çekirdek olabilir aynen. Çekirdeğin içi arkadaşlar. Karpuzun çekirdeğin içi. Karpuz çekirdeğin şöyle içini susam niyetini ekmeğin üstüne şey yapmışlar. Serpmişler. Ekmeğin tadı da çok güzel. Simit gibi. Osmanlı ile yapılan bu savaş, Kosova Savaşı arkadaşlar, 1389, Kosova Savaşı 1389'da yapıldı. Sırp tarihinin en bilinen olayı. Sırbistan yaklaşık 350 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Bu yüzden yemeklerde, kelimelerde ve geleneklerde Türk etkisi hala görülüyor.
Örnek börek diyorlar. Hani burada da börek olarak geçiyor. Börek kültürü var. Kahve kültürü, kelimeler vesaire var. Normalde Kiril alfabesi kullanıyorlar. Kelimelerde Latin alfabesi de daha çok yaygın. Herhangi bir caddede, sokakta iki tip yazıyı görmemiz mümkün. Hem Latin alfabesinden hem de Kiril alfabesini bir arada görebiliyorsunuz. Burada belki fark etmişsinizdir, pazarda veya gezdiğim yerlerde, gittiğim yerlerde çok fazla insanların yüzünü göstermiyorum. Çok fazla kamerayla insanların yanına gidemiyorum. Bu da şundan kaynaklanıyor. İnsanlar hani onların dilini bilmediğim için, bir de İngilizce konuşsam bile İngilizce çok samimi gelmiyor. Bir Orta Doğu, bir Orta Asya gibi olmuyor. Orta Doğu'da Arapça gidiyorsun, selamun aleyküm diyorsun, bütün kapılar açılıyor. Adamlar ikramda bulunuyorlar, misafirperverliğini gösteriyorlar. Misafirperver bir ülke olabilir. Çoğu insanlar iyi olabilir, kötü insan da var her yerde olduğu gibi. Burada da misafirperverlik var, fakat onların diliyle yaklaşınca bence daha böyle sıcak karşılarlar diye düşünüyorum. İngilizcemi biraz daha test etmek için İngilizce konuşuyorum. Çoğu kişi de İngilizce biliyor burada ama çoğu da bilmiyor. İngilizce bilmeyene de denk geldim, bilene de denk geldim. Her ikisi de var. Ama ben biraz baktım Sırpça kelimeleri, konuşmaya çalışacağım. En azından selam, nasılsın vesaire diyebileyim diye. Yağmur birazcık durdu. Ben yolda gelirken bayağı şiddetli yağmur yağdı. Şiddetini arttırıyor ara ara yağmur. Ben böyle bir yerin altına sığındım, bekledim. Yağmurun biraz dinmesini bekledim. Yağmur da indi. Tekrardan devam ediyorum ben. Arkadaşlar, Sırbistan yaklaşık 350 yıl boyunca Osmanlı'nın hakimiyeti altında kaldı. Bu yüzden Osmanlı'dan çok miras kaldı. Özellikle yemekleri kaldı, kahve kültürü kaldı. Börek mesela Osmanlı'dan kalan, cevezi köftesi Orta Doğu'da, Bosna Hersek'te ve Karadağ'da gördüğümüz bir yemek, geleneksel Osmanlı yemeği. Türk etkisi hala görülüyor Sırbistan'da. Kelimeler dediğim gibi benzer. Sırp tarihinin en bilinen savaşı Osmanlı ile yapılan savaş. 1389 yılında Kosova Savaşı çok etkili olmuş. Aziz Sava Katedrali'ne geldik arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Hani şöyle muhteşem. Göstereyim size. Avrupa'nın en büyük katedralinden, Ortodoks katedralinden biri olarak sayılıyor. Arkadaşlar, ben bu kaleyi uzaktan, 1 kilometre uzaktan görünce çok yakın görünüyordu. Haritaya baktığımda 1 kilometre 200 metre, 1.200 metre yazıyordu. Gerçekten uzaktan bile devasa görünüyordu. Çok yakın gösteriyordu ya. O kadar yürüdüm, anca yetişebildim. Yaklaşık 4 kilometre yürüdüm buraya. Bakın, hiçbir toplu taşıma falan kullanmadan direkt buraya geldim. 4 kilometre yürüdüm. Bir de şöyle bir bilgi vereyim burayla ilgili. Ben buraya gelmeden önce, katedrale gelmeden önce Google Maps'ten baktım katedrale. Aziz Sava Katedrali yazdığınızda iPhone'da Google Maps varsa, yoksa indirim varsa oradan bakın. Apple'dan bakmayın, Apple haritasından bakmayın. Android'lerde var mı yok mu bilmiyorum. Ben dün akşam baktım, girdim, bir bakayım dedim. Neredeymiş, uzak mı değil mi? Zaten 4,5 kilometre yazıyordu hostelimden. Baktım, orada ilk başta bir şey çıkıyor, bir animasyon gibi bir şey çıkıyor. Tıklıyorsun, 3D gösteriyor. 360 derece gösteriyor. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Orada tarih de belirleyebiliyorsun. Yarına bakıyorsunuz, bir önceki güne bakıyorsunuz, bir hafta sonrasına bakıyorsunuz. Gün içindeki saatlere bakıyorsunuz. Sabah erken saat, gece görüntüsü var, gündüz var, güneşli var, yağmurlu, karlı vesaire var. Muhteşem görünüyor kuş bakışıyla. Drone görüntüsü gibi etrafındaki evlere de bakabiliyorsunuz. Burası dünyanın en büyük Ortodoks kiliselerinden biri. Yapımına 1935'te başlanmış, savaşlar yüzünden uzun süre yarım kalmış bir katedral. Katedralin kubbesi tam 4000 ton ağırlığındaymış. 1989'da özel bir sistemle kaldırılıp yerine oturtulmuş. Bu Avrupa'daki en büyük mühendislik operasyonlarından biri olarak biliniyor. 4000 ağırlığındaki kubbeyi yerine oturtmak farklı bir mühendislik. Hani böyle bir katedral. Bakın, burada insanlar mumları yakıp dua ediyorlar. Burada da şöyle çıplak, yarı çıplak şortla falan giremiyorsunuz. Şöyle kapalı olmak zorunda. Kedi, köpek, kamera, sigara, telefon, konuşmak, şapka, ne bileyim içecek, yiyecek ve silah sokmak yasak arkadaşlar. Silahınız varsa getiremezsiniz buraya. Bu yasak mı bilmiyorum ama soracağım ya. There's no problem camera? No Problem? No flashlight. No flash. Okay. No flash. Thank you.
Peki. Şöyle flashsız olduğundan dolayı işte ben bunu dile getiriyordum her zaman. Gidiyorsunuz bir yere, kamera yasak diyor size. Ya kamera niye yasak olsun? Flashlı olsa neyse, flash frexlere veya yapıya zarar verebilir, onu anlarım. Ama böyle flashsız olan kameralara izin vermeleri gerekiyor. Bak adama sordum, sıkıntı yok dedi. Flash'ı olmadığı sürece çekim yapabilirsin dedi bana. Şöyle içerisi de bu şekilde katedralin. Altın mozaiklerle kaplanmış kubbeleri. Üstteki gördüğümüz sarı sarı saf altınla kaplanmış arkadaşlar. Şu gördükleriniz. Duvardaki resimler, tablolar, çizimler çok etkileyici, çok tuhaf arkadaşlar. Bakın buraya insanlar İncil'i öpüp çıkıyorlar. Bak kadın geldi, İncil'i öptü, bir şeyleri öptü, elini koydu, dua ediyor. İsa'nın fotoğrafı var böyle. İsa peygamberin fotoğrafını öpüp dua ediyor. Size gösterdiğim yerler sadece buralarla ibaret yerler değil. Daha fazla gezilecek yerler var. Mesela örnek veriyorum. 2 yer daha vardı. Nikola Tesla'nın müzesi vardı. Nikola Tesla Sırp kökenli biliyorsunuz. Burada doğmuştu galiba. Burada mı doğmuştu tam emin değilim. Ama Nikola Tesla'ya ait eşyaları, ya Nikola Tesla'nın yapmış olduğu icatlar var. Nikola Tesla'ya ait özel eşyalar, hatta Nikola Tesla'nın külü bir şeydeymiş. Vazo'nun içinde orada sergileniyormuş. Nikola Tesla'nın kendisi de oradaymış. Müze girişi ücretli olduğu için gitmedim. 8 euro ücreti var. Bir başka Sırbistan Müzesi, Belgrad Müzesi. Orası da ücretli olduğu için orayı da çıkardım. Oraya da gitmedim. Yani ben düşük bütçeyle geziyorum arkadaşlar. İnanılmaz düşük bütçeyle geziyorum. Bunu ben sizlere bir önceki videolarımda da dile getirmiştim. Çoğu yere bu yüzden gidemiyorum. Daha Makedonya'ya gideceğim. Oradan Kosova'ya gideceğim. Kosova son ülke olacak. Oralara gitmem için, oralara gidebilmem için daha ekonomik, daha böyle dikkat etmem gerekiyor para konusunda. Gereksiz harcamalar yapmamam gerekiyor. O yüzden ücretli olan yerlere girmiyorum. 8 euro oraya vereceğimi hostele veririm. En ucuz hostel 8 euro değil ama en azından 10 euro, 11 euroyu hostele vermiş olurum, daha iyi. Böyle arkadaşlar, ben sizlere Belgrad'ı gösterdim. Belgrad'ı gezdik. 90 güne kadar Türk vatandaşlarından vize istemiyor burası. Seyahat edebileceğiniz bir yer. Fiyatları göstereceğim. Bir sonraki videoda sizlere genel fiyatları göstermek istiyorum. Genel fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Bu video böyle gezi olsun. İlk gün geldik, gördük. İlk izlenim. Sizlere buraları anlattım, gösterdim. Gezilecek yerleri gösterdim. Bu video bu kadar olsun. Eğer sıktıysam hakkınızı helal edin. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumu sola kaydırmayı, hype puanı vermeyi unutmayın. Sola kaydırdığınızda hype puanı çıkıyor. Hype puanı açıksa hype puanı verirseniz çok mutlu olurum. Benim için çok önemli bunlar. En azından videom etkileşimi artar. Ufak da olsa bir şeyler kazanırım ve daha fazla ülkeye gidebilirim. Daha fazla yerleri keşfedebilirim. Bilinmeyenleri sizlere gösterebilirim. Ben gidiyorum, keşfediyorum. Sizlere de göstermeye çalışıyorum. Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yağmur şiddetini artırmadan buradan ayrılacağım. Bir sonraki videoya gelebilirsiniz. Bir sonraki video fiyatlar olacak. Buradaki genel fiyatlardan bahsedeceğim sizlere. Hostel fiyatları, yeme, içme, market fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.